Burun ameliyatı sürecim nasıl oluyor? Diğer bir soru da bu genelde. Bu da şöyle, geliyorsunuz, bir görüşme yapıyorsunuz. Sonrasında bir tasarım yapıyoruz. Sonra hastamızın görüşlerini alıyoruz. Sonra biz bir tasarım ve önerilerimiz oluyor hastaya. Yani bir orta yol buluyoruz. Ya buradaki orta yolda şu oluyor. Hastanın bir istedikleri var ve bizim de bir ona verebileceklerimiz var. İşte bunların ne kadar örtüştüğü bildiği önemli. Yani hastanın beklentileri biraz daha yüksekse bu ameliyattan sonra mutsuz oluyor. Hastanın beklentisini ya biraz daha düşüyoruz ya da hastanın beklentisi biraz daha düşükse bu ameliyattan sonra mutlu olabileceğini garanti edebiliyoruz. O yüzden bu hastanın beklentisi çok önemli. Çünkü aslında burada ikimiz de aynı şeyi istiyoruz. Yani en iyi sonuç. Hasta da istiyor. Biz de en iyisini istiyoruz. Yani burada bir çatışmamız yok. Ama buradaki olabilirliği konusunda hastayla bazen tartışmamız olabiliyor. Bu da şöyle. Mesela kalın değerli bir hastanın çok küçük bir burun istemesi gibi ya da çok büyük bir burnun çok küçük bir burun istemesi gibi ya da yüzü çok geniş olduğu zaman çok dar bir burun istesi gibi istekler olabiliyor tabii hasta tarafından. Çünkü hasta genelde bir burun beğendiği zaman, burnu değiştiği zaman onun yüzüne yakışabileceğini düşünüyor. Ama herkesin yüzü farklı olduğu için her burun herkese uymuyor. O yüzden de çok iyi bir ayrıntılı muayene, sonrasında olabilecek sonuçları tartışmak gerekiyor. Bunun için de 2 boyutlu bir tasarım yapıyoruz. Sonrasında 3 boyutlu bir tasarım da yapıyoruz. Ve sonrasında ameliyata karar veriyoruz.